Hoş geldiniz. Bugün sizleri dünyanın en uzun demiryolu hattı olan Transsibirya Demiryolu'nun büyüleyici yolculuğuna davet ediyoruz. Moskova'dan başlayıp Vladivostok'a kadar uzanan bu hat, yalnızca bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda Rusya'nın tarihine, kültürüne ve mühendislik gücüne açılan bir pencere. Gelin, kıtaları birbirine bağlayan bu eşsiz hattın yapım öyküsünü, karşılaşılan zorlukları ve günümüzdeki önemini birlikte keşfedelim. 19. yüzyılın ortalarında Rusya İmparatorluğu, Avrupa'nın batısından Pasifik kıyılarına kadar uzanan devasa bir coğrafyaya hükmediyordu. Yüzölçümü bakımından dünyanın en büyük ülkesi olmasına rağmen, bu geniş toprakların içindeki ulaşım ve iletişim neredeyse yok denecek kadar zayıftı. Moskova'dan Vladivostok'a kadar uzanan yolculuk, at sırtında ya da at arabalarıyla haftalarca, çoğu zaman da aylarca sürüyordu. Kışın donmuş nehirler geçişi imkansız hale getiriyor, ilkbahar ve sonbaharda eriyen karlar ve çamur yolları kullanılamaz hale sokuyordu. Böylesine zorlu bir coğrafyada hem ekonomik faaliyetleri artırmak hem de devletin merkezden uzak bölgelerde otoritesini sürdürebilmesi için güçlü bir ulaştırma ağına ihtiyaç vardı. Rusya'nın doğusunda büyük bir potansiyel yatıyordu. Altın, gümüş ve kömür yatakları, geniş ormanlar, tarıma uygun topraklar ve balık açısından zengin denizler. Ancak bu kaynaklar merkezden kopuk bir şekilde kendi başına duruyor ve çoğu zaman atıl kalıyordu. Batıdaki sanayi şehirlerinin bu kaynaklara erişmesi imkansız olduğu için ülke sahip olduğu potansiyeli değerlendiremiyordu. Aynı zamanda imparatorluk, askeri açıdan da büyük bir dezavantaj içindeydi. Japonya, Çin ve diğer Asya güçleriyle yaşanabilecek olası çatışmalarda Rusya'nın doğuya asker ve mühimmat göndermesi neredeyse imkansızdı. Yani ulaşım yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda stratejik bir meseleydi. Devletin merkezden uzak bölgeleri üzerinde kontrolünü sürdürebilmesi, halkını koruyabilmesi ve imparatorluk bütünlüğünü sağlayabilmesi için yeni bir çözüm şarttı. İşte bu noktada demiryolu fikri doğdu. Avrupa'da sanayi devrimiyle birlikte demiryolları hızla yayılmış, şehirleri birbirine bağlamış, ticareti hızlandırmış ve modernleşmenin sembolü haline gelmişti. Rus mühendisler ve devlet adamları aynı sistemi ülkenin doğusunu batısına bağlamak için kullanmaya karar verdiler. Demiryolu yalnızca hızlı ve güvenilir bir ulaşım imkanı sağlamayacak, aynı zamanda Rusya'nın farklı bölgeleri arasındaki ekonomik ve kültürel bağları da güçlendirecekti. Transsibirya Demiryolu işte bu ihtiyaçtan doğdu. Ancak bu yalnızca bir mühendislik projesi değil, aynı zamanda bir devletin geleceğini şekillendirme çabasıydı. Rusya, bu devasa coğrafyayı demir raylarla birbirine bağlamayı hedeflediğinde aslında yalnızca taşları ve çelik rayları değil, imparatorluğun umudunu, gücünü ve birliğini de inşa etmeye girişmişti. Transsibirya Demiryolu'nun hayata geçirilmesi, yalnızca bir ulaşım fikrinden ibaret değildi. Çok yönlü siyasi, ekonomik ve teknik bir karar sürecinin sonucuydu. 19. yüzyılın ikinci yarısında Rusya, Avrupa'daki sanayi devletleriyle rekabet edebilmek için büyük bir kalkınma atağı başlatmıştı. Bu kalkınmanın en önemli unsuru da ulaştırma altyapısının geliştirilmesiydi. Demiryolu inşası ilk defa Çar II. Alexander döneminde ciddi biçimde gündeme geldi. Mühendisler ve devlet adamları projeyi masaya yatırdıklarında öncelikle rotanın nasıl belirleneceği üzerine tartıştılar. Çünkü ülkenin batısından doğusuna uzanan binlerce kilometrelik mesafe boyunca dağlar, taygalar, bataklıklar ve buzla kaplı nehirler bulunuyordu. Bu coğrafyanın hangi hat üzerinden aşılacağı, maliyet, süre ve insan gücü açısından belirleyici olacaktı. Bazı uzmanlar hattın daha güneyden geçirilmesini, böylece daha az engebeli bir yol izlenmesini öneriyordu. Ancak bu durum Çin sınırına çok yaklaşacağı için siyasi riskler taşıyordu. Diğerleri ise kuzeydeki güzergahın güvenli olduğunu fakat aşırı soğuklar ve bataklıkların işçileri zor durumda bırakacağını savunuyordu.
Rotanın belirlenmesi kadar finansman meselesi de kritik bir konuydu. İmparatorluk hazinesi bu büyüklükte bir projeyi tek başına finanse edemeyecek durumdaydı. Bu nedenle proje özel girişimlerin ve yabancı yatırımcıların ilgisine sunuldu. Ancak yabancı sermaye Rusya'nın siyasi stratejileriyle her zaman örtüşmediğinden devlet son kararı vermekte temkinli davrandı. Nitekim Çar 3. Alexander döneminde Transsibirya Demiryolu'nun inşasının tamamen devlet kontrolünde yürütülmesine karar verildi. Bu, imparatorluğun güvenlik kaygıları ve stratejik çıkarları için vazgeçilmez bir önlemdi. Teknik açıdan bakıldığında mühendislerin önünde devasa bir görev vardı. Daha önce hiçbir yerde bu kadar uzun bir demiryolu inşa edilmemişti. Projenin uzunluğu o dönemin bilinen tüm mühendislik sınırlarını zorlayacaktı. Lokomotiflerin dayanıklılığı, rayların çelik kalitesi, köprülerin sağlamlığı ve tünellerin açılmasında kullanılacak yöntemler tek tek ele alınmak zorundaydı. Ayrıca malzeme temini başlı başına büyük bir sorun oluşturuyordu. Sibirya'da ağır sanayi bulunmadığından raylar, traversler, lokomotif parçaları ve hatta çekiç gibi basit aletler bile binlerce kilometre öteden taşınacaktı. Bu lojistik sorun projenin planlama sürecinde en çok tartışılan başlıklardan biri oldu. Sonunda devlet, imparatorluğun farklı bölgelerinden binlerce işçi ve mühendisin bu devasa işe dahil edilmesini öngören bir planı onayladı. Transsibirya Demiryolu artık yalnızca bir hayal değil, gerçekleştirilecek somut bir proje haline gelmişti. Çar'ın resmi onayıyla birlikte mühendisler arazi etütlerine başladı ve Sibirya'nın dört bir yanında ölçüm direkleri dikilmeye başlandı. Bu, modern çağın en büyük mühendislik maceralarından birinin ilk adımlarıydı. 19. yüzyılın sonuna doğru Transsibirya Demiryolu için ilk kazmalar vurulduğunda, mühendisler ve işçiler kendilerini dünyanın en sert doğal koşullarından biriyle karşı karşıya buldular. İlk etaplarda yapılan kazılar, Ural Dağları'nın eteklerinde başladı. Dağlık bölgelerde zeminin sert kayalardan oluşması, ray döşemeyi son derece zor hale getiriyordu. Patlayıcılar kullanılarak tüneller açıldı. Ancak dönemin sınırlı teknolojisi yüzünden bu süreç hem zaman alıcı hem de son derece tehlikeliydi. Patlamaların ardından geride kalan devasa kaya parçalarının temizlenmesi günlerce sürüyor, işçiler çoğu zaman ilkel aletlerle çalışmak zorunda kalıyordu. Sibirya'nın uçsuz bucaksız bozkırları ise bambaşka bir problem doğurdu. Burada kaya yoktu ama toprağın büyük kısmı bataklıktı. Yaz aylarında yumuşayan zemin rayların ağırlığını taşıyamıyor ve hat sürekli çöküyordu. Mühendisler bu soruna çözüm bulabilmek için geniş çakıl tabakaları serdi ve kütüklerle zemini güçlendirdi. Binlerce ağaç sırf bu amaçla kesilip rayların altına yerleştirildi. Bu teknik o dönem için büyük bir yenilikti ve hattın ilerlemesini sağladı. Kış koşulları da ayrı bir engeldi. Sibirya'nın dondurucu soğuğu, işçilerin ellerindeki aletleri kullanmalarını zorlaştırıyor, çekiçler ve demir parçalar neredeyse deriye yapışıyordu. Ayrıca rayların montajında kullanılan metal bağlantılar soğuktan büzülüyor ve sık sık kırılıyordu. Çalışmaların durmaması için işçiler büyük ateşler yakarak bağlantı parçalarını ısıtmak zorunda kalıyordu. Bu yöntem zaman kaybını azaltsa da oldukça yorucu ve zahmetliydi. Bir diğer sorun da lojistikti. İnşaat için gerekli olan raylar, lokomotifler, vagon parçaları ve makineler Avrupa Rusyası'ndan binlerce kilometre uzağa taşınıyordu. Nehir taşımacılığı ve at arabalarıyla yürütülen bu lojistik süreç çoğu zaman aylar sürüyordu. Malzemeler geciktiğinde ise işçiler eldeki kısıtlı imkanlarla çalışmaya devam etmek zorunda kalıyordu. Bu da iş güvenliğini tehlikeye sokuyor ve kazaların artmasına neden oluyordu. Bütün bu zorluklara rağmen mühendisler ve işçiler azimle ilerledi. İlk yıllarda inşaat yavaş olsa da her kilometre yeni bir başarı olarak kaydedildi. Çünkü atılan her adım imparatorluğun batısı ile doğusunu birbirine biraz daha yaklaştırıyordu. Transsibirya Demiryolu artık sadece bir proje değil,
aynı zamanda Rusya halkının sabrının ve mühendislik becerisinin bir sembolü haline gelmeye başlamıştı. Transsibirya Demiryolu'nun inşası yalnızca fiziksel güçle değil, aynı zamanda akıllıca geliştirilmiş mühendislik yöntemleriyle mümkün oldu. O dönemde Rus mühendisler hem Avrupa'daki son gelişmeleri takip ediyor, hem de Sibirya'nın zorlu coğrafyasına uygun yerel çözümler üretiyordu. Özellikle zeminin güçlendirilmesi için kullanılan teknikler, demiryolu mühendisliğinde çığır açıcı sayılabilecek uygulamalardı. Bataklık alanlarda rayların çökmesini engellemek amacıyla yüzen temel adı verilen bir sistem geliştirildi. Bu sistemde zeminin altına geniş kütükler ve taş tabakaları yerleştirilerek rayların ağırlığı daha geniş bir alana dağıtılıyordu. Böylece trenin yükü tek bir noktada yoğunlaşmıyor, zeminin batmasına engel olunuyordu. Bu yöntem daha sonraki yıllarda başka projelerde de kullanılacak kadar etkili bulundu. Bir diğer yenilik, nehirler üzerinde yapılan köprülerde ortaya çıktı. Sibirya'da yüzlerce büyük ve küçük nehir bulunduğu için demir yolunun sürekli kesintiye uğraması kaçınılmazdı. Bu nedenle mühendisler çelik kirişlerden oluşan modern köprüler tasarladı. O dönemin teknolojisine göre oldukça ileri sayılabilecek bu köprüler hem sağlam hem de hızlı inşa edilebilir yapılarıyla dikkat çekti. Bazı bölgelerde geçici ahşap köprüler kuruluyor, ardından bu yapılar çelikle değiştirilerek hat kalıcı hale getiriliyordu. İş gücü organizasyonu da projenin başarısında belirleyici oldu. On binlerce işçi farklı bölgelere dağıtılarak eş zamanlı olarak çalıştırıldı. Bu sayede hat tek bir yönden ilerlemek yerine birçok noktadan aynı anda uzatıldı. İşçiler arasında Rus köylüler, Orta Asya'dan getirilen emekçiler, hatta mahkumlar bulunuyordu. Her grubun farklı koşullarda çalıştırılması, üretkenlik ve disiplin açısından büyük tartışmalara yol açsa da, böylesine büyük bir projenin devamı için iş gücü çeşitliliği zorunluydu. Mühendisler, işçilerin barınma ve gıda ihtiyaçlarını da organize etmek zorundaydı. İnşaat bölgelerinde geçici işçi kampları kuruldu. Bu kamplarda yatakhaneler, yemek alanları ve basit revirler bulunuyordu. Ancak zor iklim koşulları nedeniyle salgın hastalıklar sık sık baş gösteriyor, bu da iş gücünü olumsuz etkiliyordu. Buna rağmen organizasyon sayesinde işçilerin belirli bir düzen içinde çalışması sağlandı ve hat planlandığından daha hızlı ilerlemeye başladı. Transsibirya Demiryolu bu noktada artık yalnızca bir ulaşım hattı değil, aynı zamanda dev bir açık hava laboratuvarı haline gelmişti. Burada geliştirilen teknikler ve organizasyon modelleri, sonraki yıllarda dünyanın başka bölgelerinde yapılacak büyük altyapı projelerine de ilham verdi. Transsibirya Demiryolu'nun en büyük zorluklarından biri, Rusya'nın birbirinden çok farklı coğrafi bölgelerinden geçmesiydi. Her bölge, kendine özgü şartlarıyla mühendislerin ve işçilerin karşısına farklı problemler çıkardı. Bozkırlar, bataklıklar, dağlar ve taygalar, her biri farklı teknik çözümler gerektiriyordu. Batı Sibirya'nın geniş bozkırlarında en büyük sorun rüzgar ve erozyondu. Açık arazilerde şiddetli rüzgarlar toprağı savuruyor, rayların altındaki dolguyu aşındırıyordu. Bunun için mühendisler hattın yanına rüzgar kırıcı ağaç sıraları dikti. Bu yöntem sayesinde hem toprağın yerinde kalması sağlandı, hem de hattın ilerleyen yıllarda korunmasına katkı yapıldı. Orta Sibirya'ya gelindiğinde devasa tayga ormanlarıyla karşılaşıldı. Burada inşaat için önce binlerce ağacın kesilmesi gerekiyordu. Ormanların temizlenmesi aylar sürdü. Fakat kesilen ağaçlar boşa gitmedi. Traversler, barakalar ve geçici köprüler bu kerestelerle yapıldı. Bu sayede lojistik olarak büyük bir kolaylık sağlanmış oldu. Tayga ormanlarının ardından geniş bataklık alanlar uzanıyordu. Bu bölgelerde rayların batmaması için zemine kilometrelerce uzunlukta ahşap kütükler yerleştirildi. Bu yöntem zahmetliydi ama hattın ilerlemesi için tek seçenekti. Doğu Sibirya'ya yaklaşıldığında ise Baykal Gölü büyük bir engel olarak ortaya çıktı.
Gölün etrafındaki dağlık araziye demiryolu döşemek neredeyse imkansız görünüyordu. Kayalık yamaçlara tüneller açmak, göl kıyısına duvarlar örmek ve dar geçitlere köprüler kurmak zorunda kalındı. Bu bölge, hattın en pahalı ve en zorlayıcı kısmı oldu. Bazı bölümlerde ray döşenmesi yıllar aldı. İklim koşulları da her aşamada işin zorluğunu artırıyordu. Yazın bataklıklarda sinek sürüleri işçileri zorlarken, kışın dondurucu soğukta metal parçalar kırılıyor, işçiler donma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyordu. Yine de tüm bu engeller azim ve disiplinle aşıldı. Çünkü herkes biliyordu ki Transsibirya Demiryolu yalnızca bir ulaşım projesi değil, imparatorluğun geleceğini şekillendirecek bir yatırımdı. Transsibirya Demiryolu'nun inşasında sadece kilometrelerce ray döşemek yeterli değildi. Yol boyunca karşılaşılan sayısız nehir, derin vadiler ve dağlık araziler, devasa köprüler ve uzun tüneller yapılmasını zorunlu kılıyordu. Bu yapılar, hattın mühendislik becerisini en çok sınayan kısımlar oldu. Sibirya'nın en büyük nehirlerinden Ob, Yenisey ve Amur üzerine inşa edilen köprüler, dönemin en büyük çelik yapıları arasında yer aldı. Ob Nehri üzerindeki köprü 1898'de tamamlandığında 870 metre uzunluğuyla dünyanın sayılı mühendislik eserlerinden biri kabul edildi. Yenisey üzerindeki köprü ise öylesine dikkat çekiciydi ki yapıldığı dönemde Paris'te düzenlenen bir fuarda altın madalya kazandı. Bu köprülerin inşasında kullanılan çelik kirişler Batı Avrupa'dan getirildi ve her biri dikkatle monte edildi. Amur Nehri üzerindeki köprü, hattın en büyük zorluklarından biriydi. Çünkü nehir çok genişti ve sert kış aylarında tamamen donuyordu. Mühendisler bu durumu avantaja çevirdi, çelik ayakların temellerini donmuş nehir üzerinde kazdılar. Bu sayede suyun şiddetli akışıyla uğraşmadan inşaat ilerleyebildi. Dağlık bölgelerde ise uzun tüneller açılması gerekiyordu. Baykal Gölü çevresindeki kayalık yamaçlara açılan tüneller, işçilerin dinamitle günlerce süren kazıları sayesinde ilerledi. Patlamalardan çıkan taşlar göl kıyısına yığılıyor, ardından elle taşınarak uzaklaştırılıyordu. Bu tünellerin inşası sırasında birçok işçi hayatını kaybetti ama sonunda raylar gölün etrafında kesintisiz ilerleyebildi. Köprüler ve tüneller yalnızca hattın sürekliliğini sağlamakla kalmadı, aynı zamanda Rus mühendisliğinin dünyaya gösterdiği bir güç simgesi haline geldi. Her bir yapı, demiryolunun sadece taş ve çelikten değil, insan azminden de inşa edildiğini kanıtlıyordu. Transsibirya Demiryolu'nun en kritik ve zorlayıcı bölümlerinden biri, hiç şüphesiz Baykal Gölü çevresinde inşa edilen hat oldu. Baykal Gölü, dünyanın en derin gölü olmasıyla ünlüdür ve çevresindeki coğrafya hem sarp kayalıklarla hem de dar geçitlerle doludur. Bu nedenle hattın bu kısmı adeta bir mühendislik mücadelesine dönüştü. İlk yıllarda hattın bu bölümünü geçmek için geçici çözümler üretildi. 1900'lü yılların başında trenler, Baykal Gölü üzerinde özel olarak tasarlanmış buharlı feribotlarla taşındı. Baykal ve Angara adlı bu devasa feribotlar, ray döşenmiş güverteleri sayesinde lokomotifleri ve vagonları gölün karşı kıyısına taşıyabiliyordu. Ancak gölün sert kış şartları bu yöntemi sürekli kullanılabilir kılmıyordu. Göl tamamen donduğunda buzun üstüne geçici raylar döşeniyor ve trenler gölün üzerinden geçiriliyordu. Bu yöntem hem tehlikeliydi hem de çok yavaş ilerliyordu. Kalıcı çözüm için gölün güney kıyısı boyunca bir hat inşa edilmeye karar verildi. Bu hattın yapımı mühendisler için bir kabusa dönüştü. Çünkü kıyılar kayalık ve dikti, yer yer dağlar doğrudan göle iniyordu. Binlerce işçi patlayıcılarla kayaları parçaladı, kazma ve küreklerle yolu genişletti. Onlarca tünel açıldı, göl kıyısına demir yolları için teraslar oluşturuldu. Bu çalışmalar yıllar sürdü ve çok sayıda işçinin hayatına mal oldu. Sonunda 1904 yılında Baykal Gölü çevresindeki hat tamamlandığında bu bölüm Transsibirya'nın altın kemeri olarak adlandırıldı. Çünkü hattın en pahalı, en zor ve en teknik kısmıydı.
Bugün bile göl kıyısında trenle yolculuk edenler, bu mühendislik harikasının güzelliğini ve zorluğunu aynı anda görebilir. Transsibirya Demiryolu'nun tamamlanabilmesi için sadece düz arazilerde ray döşemek yetmedi. Rusya'nın geniş toprakları boyunca yüzlerce nehir, uçurum ve dağ geçidi bulunuyordu. Bu engelleri aşmak için sayısız köprü, viyadük ve tünel inşa edildi. Mühendisler dönemin teknolojisini zorlayarak demiryolu mühendisliği açısından olağanüstü eserler ortaya çıkardılar. En büyük sorunlardan biri geniş Sibirya nehirlerini aşmaktı. Örneğin Obi, Yenisey ve Amur gibi dev nehirlerin üzerine köprüler inşa etmek, o dönemin koşullarında büyük cesaret ve yenilik gerektiriyordu. Ahşap geçici köprüler sık sık sel ve buz kütleleri tarafından yıkılıyor, bu yüzden demirden ve çelikten kalıcı köprüler yapılmaya başlandı. Özellikle Krasnoyarsk'taki Yenisey Köprüsü, inşaat mühendisliğinin zirvesi sayıldı. O dönem için Avrupa'daki en modern köprülerden biri olarak kabul edildi ve uluslararası ödüller kazandı. Bununla birlikte dağlık bölgelerde açılan tüneller, hattın en zorlu yapılarından bazılarıydı. İşçiler dinamitlerle sert kayaları parçalıyor, tünelleri kazma küreklerle genişletiyor, ardından ahşap ve taş desteklerle güçlendiriyordu. Zamanla bu yöntem yerini daha modern beton desteklere bıraktı. Bu tünellerin bazıları kilometrelerce uzunluğa ulaştı ve yapımı yıllar sürdü. Ayrıca demiryolu boyunca viyadükler de kullanıldı. Derin vadilerde trenlerin geçebilmesi için taş ve çelikten köprüler yükseltildi. Her biri dönemin mühendislik yaratıcılığının birer sembolü oldu. Bu yapılar sayesinde trenler doğrudan dağları tırmanmak yerine güvenli geçitlerden ilerleyebildi. Transsibirya Demiryolu sadece bir ulaşım hattı değil, aynı zamanda Rus mühendisliğinin gövde gösterisiydi. Köprüler ve tüneller sayesinde coğrafyanın en zorlu engelleri aşılmış, kıtanın doğusu ile batısı arasındaki bağlantı kalıcı hale gelmişti. Transsibirya Demiryolu'nun yapımı yalnızca mühendislik becerisi değil, aynı zamanda yüz binlerce işçinin emeğiyle mümkün oldu. 19. yüzyılın sonlarında bu projeye 10 binlerce işçi, asker ve hatta mahkum seferber edildi. Rus İmparatorluğu bu devasa hattı inşa etmek için geniş insan gücüne ihtiyaç duyuyordu ve bu nedenle farklı sınıflardan insanları çalışma alanlarına yönlendirdi. Birçok işçi köylerinden yola çıkarak binlerce kilometre uzaklıktaki şantiyelere getirildi. Çalışma koşulları oldukça zorluydu. Yaz aylarında sinekler, böcekler ve bataklıklar, kış aylarında ise dondurucu soğuk ve kar fırtınaları hayatı dayanılmaz hale getiriyordu. İşçiler basit barakalarda yaşıyor, çoğu zaman yetersiz besleniyor ve sağlık hizmetlerinden uzak kalıyordu. Bu nedenle tifüs, kolera ve zatürre gibi hastalıklar hızla yayılıyordu. Mahkumlar ve sürgün edilenler de bu projede büyük rol oynadı. Özellikle ağır işlerde ve tehlikeli görevlerde çoğunlukla onlar kullanıldı. Dinamit patlatmaları, derin çukurlarda kazılar veya tünel inşaatı gibi riskli işlerde çalıştırıldılar. Birçoğu bu zorlu koşullarda hayatını kaybetti. Tüm bu zorluklara rağmen işçilerin emeği sayesinde hat ilerlemeye devam etti. Rey döşeme hızı zamanla arttı, bazı dönemlerde günde birkaç kilometre hat tamamlanabiliyordu. Bu hız, büyük oranda disiplinli çalışma düzeni ve kullanılan basit ama etkili yöntemlerden kaynaklanıyordu. Çalışma alanlarında işçiler sabahın erken saatlerinden akşam karanlığına kadar aralıksız çalışıyor, sadece kısa molalar veriyordu. Elde edilen ilerleme ise işçilerin azmi ve kararlılığının bir göstergesi oldu. Transsibirya Demiryolu bu açıdan sadece mühendislerin değil, aynı zamanda binlerce emekçinin alın teriyle şekillendi. Transsibirya Demiryolu'nun başarısı yalnızca insan gücüne değil, kullanılan malzemelere ve inşaat yöntemlerine de bağlıydı. 19. yüzyılın sonlarında Rusya, demiryolu inşaatı için gerekli malzemeleri büyük ölçekte üretmeye başlamıştı. Özellikle raylar, traversler ve bağlantı elemanları demiryolunun dayanıklılığı açısından kritik öneme sahipti. Başlangıçta raylar Avrupa'dan ithal edildi, ancak kısa süre içinde
Ural Dağları'ndaki demir çelik tesisleri üretimin ana kaynağı haline geldi. Rayların uzunluğu ve kalınlığı trenlerin ağırlığını taşıyabilecek şekilde seçildi. Rayların birleşim noktaları metal plakalar ve cıvatalarla sabitlendi, bu da hat boyunca sarsıntıyı azaltıyordu. Traversler yani rayların altına yerleştirilen ahşap kirişler çoğunlukla Sibirya ormanlarından kesilen kerestelerden yapıldı. Bu ahşap parçalar rayların doğru genişlikte sabitlenmesini sağlıyor ve yükün toprağa dengeli şekilde dağılmasına yardımcı oluyordu. Zamanla bu traverslerin dayanıklılığını artırmak için özel koruyucu işlemler uygulandı. Toprak işlerinde ise farklı mühendislik yöntemleri kullanıldı. Bataklık alanlarda zemin stabilize edilmeden ray döşenemezdi. Bunun için taş dolgular, drenaj hendekleri ve bazen de kazıklarla güçlendirme yapıldı. Dağlık bölgelerde ise teraslama yöntemiyle yamacın bir kısmı kesiliyor ve raylar için yatay bir yol oluşturuluyordu. Demiryolu hattının doğruluğunu sağlamak için sürekli ölçümler yapıldı. Ölçüm cihazlarıyla eğim ve eğrilikler kontrol ediliyor, gerektiğinde raylar yeniden ayarlanıyordu. Bu titiz çalışma sayesinde hat hem dayanıklı hem de güvenli hale geldi. Bu yöntemler dönemin mühendisliğinin ne kadar ileri olduğunu gösteriyordu. Basit görünebilecek bir ray hattı bile arkasında büyük bir teknik bilgi birikimi ve binlerce insanın koordineli çalışmasını barındırıyordu. Transsibirya Demiryolu yalnızca raylardan ibaret değildi. Hattı kullanacak olan lokomotiflerin ve vagonların seçimi de büyük bir mühendislik konusuydu. 19. yüzyılın sonlarında buharlı lokomotifler hakim teknolojiydi ve Transsibirya hattında kullanılacak trenler uzun mesafeleri aşabilecek dayanıklılıkta olmak zorundaydı. Rus mühendisler, hattın iklim ve coğrafi koşullarını dikkate alarak özel lokomotifler tasarladı. Sibirya'nın dondurucu soğuğunda çalışabilecek makineler gerekiyordu. Lokomotiflerin kazanları yüksek basınca dayanıklı çelikten üretildi ve donmayı önlemek için izolasyonla güçlendirildi. Ayrıca kömür tüketimi de büyük bir sorun olduğundan lokomotiflerin kömür depoları geniş tutuldu. Bu sayede makineler uzun mesafeleri yakıt ikmali yapmadan geçebiliyordu. Vagonlar da aynı şekilde zorlu koşullara göre uyarlandı. Yolcu vagonlarında soba ve ısıtma sistemleri bulunuyor, kış aylarında iç mekan sıcak tutuluyordu. Yük vagonları ise tahıl, kereste, kömür ve maden taşımak için tasarlanmıştı. Hat boyunca bu vagonlar Rusya'nın batısından doğusuna devasa miktarlarda malzeme taşıdı. Trenlerin bakım ve onarımı için de hattın çeşitli noktalarında atölyeler kuruldu. Bu atölyelerde hem rayların hem de lokomotiflerin düzenli kontrolleri yapılıyordu. Özellikle kış aylarında donan parçaların onarımı ve kömür depolarının doldurulması, yolculuğun güvenliği için hayatiydi. Transsibirya Demiryolu'nun ilk yıllarında yolculuk haftalar sürüyordu. Ancak buharlı lokomotifler o döneme kadar mümkün olmayan bir hız ve süreklilik sağladı. Bu trenler Rusya'nın batısından doğusuna kesintisiz ulaşımın simgesi oldu. Transsibirya Demiryolu'nun inşası ve işletilmesi sırasında karşılaşılan en büyük zorluklardan biri lojistikti. On binlerce işçiye yiyecek, barınak, malzeme ve yakıt sağlamak gerekiyordu. Ayrıca trenlerin uzun yolculuklarında kömür, su ve bakım ihtiyaçları sürekli olarak karşılanmalıydı. Bunun için hat boyunca çok sayıda ikmal noktası ve bakım istasyonu kuruldu. İstasyonlar yalnızca yolcuların binip indiği noktalar değildi. Aynı zamanda hattın işleyişini sürdüren can damarlarıydı. Buharlı lokomotifler sık sık suya ihtiyaç duyuyordu. Bu nedenle nehirlerin kenarına ya da göllerin yakınlarına su depoları yapıldı. Trenler bu noktalarda durarak kazanlarını dolduruyor, ardından yolculuğa devam ediyordu. Kömür depoları da aynı şekilde hattın çeşitli noktalarına yerleştirildi. Bu depolarda stoklanan kömür, lokomotiflerin sürekli çalışmasını sağlıyordu.
Bakım atölyeleri de hattın güvenliği için kritik öneme sahipti. Rayların düzenli olarak kontrol edilmesi, gevşeyen bağlantıların sıkılması ve hasar gören parçaların onarılması gerekiyordu. İşçiler sık sık hattı dolaşarak olası sorunları tespit ediyordu. Ayrıca lokomotifler ve vagonlar belirli aralıklarla bu atölyelerde detaylı bakıma alınıyordu. Lojistik açıdan bir diğer zorluk da işçilerin ihtiyaçlarının karşılanmasıydı. İnşaat döneminde yüzlerce kilometre boyunca medeniyetten uzak şantiyeler kurulmuştu. Bu kamplara yiyecek ve malzeme ulaştırmak çoğu zaman nehir yolları ve ilkel kara taşımacılığıyla yapıldı. Demiryolu ilerledikçe bu zorluk azaldı çünkü raylar döşendikçe ikmal de kolaylaştı. Bu lojistik düzen sayesinde Transsibirya Demiryolu sadece inşa edilmedi, aynı zamanda işler durumda tutuldu. İstasyonlar, depolar ve atölyeler hattın kalıcı bir parçası haline geldi ve demiryolunun güvenilir bir şekilde işlemesini sağladı. Transsibirya Demiryolu yalnızca mühendislik açısından değil, Rusya'nın ekonomik gelişimi açısından da dönüm noktası oldu. İnşa edilmeden önce ülkenin doğu bölgeleri, özellikle Sibirya, neredeyse tamamen izoleydi. Mal ve insan taşımak çok uzun süreler alıyor, ticaret kısıtlı kalıyordu. Demiryolunun açılmasıyla bu tablo tamamen değişti. Öncelikle tarımsal ürünler için yeni pazarlar açıldı. Sibirya'nın geniş toprakları verimliydi. Fakat ürünlerin batıya ulaştırılması çok zordu. Demiryolu sayesinde buğday, arpa ve diğer tarım ürünleri kısa sürede Moskova'ya ve hatta Avrupa'ya taşınabilir hale geldi. Aynı şekilde Ural Dağları ve Sibirya'daki madenler, kömür ocakları ve kereste kaynakları da artık daha kolay taşınıyordu. Bu, Rusya'nın sanayileşme sürecini hızlandırdı. Demiryolu aynı zamanda yeni yerleşimlerin kurulmasını teşvik etti. Hat boyunca birçok küçük kasaba büyüdü, ticaret merkezleri ortaya çıktı. Özellikle Novosibirsk gibi şehirler Transsibirya sayesinde hızla gelişti ve büyük nüfuslara ulaştı. İnsanlar iş bulmak için hattın çevresine göç etti ve böylece Sibirya'nın nüfusu arttı. Ekonomik etkiler yalnızca Rusya ile sınırlı kalmadı. Demiryolu, Asya ile Avrupa arasındaki ticarette de önemli bir rol oynadı. Çin'den gelen mallar Transsibirya üzerinden Avrupa'ya ulaştırılabiliyor. Avrupa'dan çıkan ürünler de aynı yolla Asya'ya taşınabiliyordu. Bu, küresel ticaret ağında Rusya'ya stratejik bir avantaj sağladı. Transsibirya Demiryolu, ekonomik anlamda bir damar gibi işlev gördü. Tıpkı kanın vücudu beslemesi gibi, bu hatta ülkenin dört bir yanına mal, insan ve fikir taşıdı. Rusya'nın hem iç bütünlüğünü güçlendirdi, hem de dış ticarette yeni kapılar açtı. Transsibirya Demiryolu, yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda askeri ve stratejik bir güç unsuru olarak da Rusya tarihine damga vurdu. 19. yüzyılın sonlarından itibaren Rus İmparatorluğu, Asya kıtasındaki varlığını güçlendirmek ve uzak topraklarını daha etkin kontrol edebilmek için bu hattı kritik bir araç olarak kullandı. Demiryolu'nun en önemli stratejik işlevlerinden biri asker ve malzeme sevkiyatını hızlandırmasıydı. Daha önce bir askeri birliği Moskova'dan Vladivostok'a ulaştırmak aylar sürerken, demiryolunun tamamlanmasıyla bu süre haftalara indi. Bu durum, Rusya'nın doğu sınırlarını koruma kapasitesini büyük ölçüde artırdı. Özellikle Rusya-Japonya Savaşı sırasında Transsibirya Demiryolu'nun önemi açıkça görüldü. Her ne kadar hat o dönemde tam kapasiteyle çalışmasa da askerlerin ve mühimmatın taşınmasında kritik rol oynadı. Ancak tek hatlı oluşu ve sınırlı kapasitesi nedeniyle zaman zaman yetersiz kaldı. Bu durum, ilerleyen yıllarda hattın çift raylı hale getirilmesi için büyük yatırımlar yapılmasına yol açtı. Ayrıca demiryolu, Rusya'nın doğudaki siyasi ve askeri nüfuzunu artırdı. Hattın varlığı hem Çin hem de Moğolistan üzerindeki Rus etkisini güçlendirdi. Uzak doğudaki limanlara erişim kolaylaştıkça Rusya'nın Pasifik'teki stratejik varlığı da pekişti. Transsibirya Demiryolu sadece bir ulaşım hattı değil,
aynı zamanda bir güç sembolüydü. İmparatorluğun büyüklüğünü ve teknolojik kapasitesini gösteriyor, aynı zamanda gerektiğinde askeri caydırıcılık unsuru olarak işlev görüyordu. Bugün Transsibirya Demiryolu hala dünyanın en uzun demiryolu hattı unvanını taşıyor. Moskova'dan Vladivostok'a uzanan yaklaşık 9289 kilometrelik bu hat, yalnızca tarihi bir başarı değil, aynı zamanda modern dönemde de stratejik ve ekonomik açıdan büyük önem taşıyor. Her yıl binlerce yolcu bu efsanevi yolculuğu deneyimlemek için Transsibirya trenlerine biniyor. Yolculuk genellikle bir haftadan uzun sürüyor ve Avrupa'dan Asya'ya geçişin en çarpıcı manzaralarını sunuyor. Yolcular Ural Dağları'nı, Sibirya'nın uçsuz bucaksız taygalarını, Baykal Gölü'nü ve Amur Nehri'ni görerek eşsiz bir deneyim yaşıyor. Ancak günümüzde demiryolu yalnızca turistik bir rota değil, Rusya'nın ticaretinde ve lojistik ağında kritik bir arter olmaya devam ediyor. Özellikle Çin ile Avrupa arasında artan ticaret, Transsibirya Demiryolu'nu bir alternatif taşımacılık koridoru haline getirdi. Deniz yoluna göre daha kısa sürede teslimat imkanı sunması hattı giderek daha cazip kılıyor. Ayrıca modernizasyon projeleriyle hat sürekli geliştiriliyor. Çift hatlı ve elektrikli kısımlar genişletiliyor, yeni lojistik merkezleri kuruluyor ve yük taşıma kapasitesi artırılıyor. Bu sayede yalnızca Rusya'nın iç bölgeleri değil, aynı zamanda Asya ile Avrupa arasındaki küresel ticaret de bu hat üzerinden daha etkin bir şekilde yürütülüyor. Bugün Transsibirya Demiryolu hem geçmişin mirasını taşıyan bir mühendislik harikası hem de geleceğe yön veren stratejik bir altyapı olarak varlığını sürdürüyor. Onun hikayesi, insan iradesiyle doğa arasındaki mücadelenin ve teknolojinin sınırları zorlayan gücünün bir göstergesi olmaya devam ediyor. Transsibirya Demiryolu yalnızca çeliğin raylara döşenmiş bir hali değil, aynı zamanda insan iradesinin ve mühendisliğin neleri başarabileceğinin en büyük kanıtlarından biri. Zamanın sınavını aşarak bugün hala işlevini sürdüren bu devasa hat, geçmişin izlerini taşırken geleceğe de yön vermeye devam ediyor. Bizlerle birlikte bu yolculuğa eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki keşifte görüşmek üzere.